Polis, kamu düzeni ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir çeşit kamu görevlisidir. Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır. Peki polislerin tarihi gelişimini hiç merak ettiniz mi? Gelin polislerin tarihini beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Türkçe'ye Fransızcadan geçen polis kavramının kökeni Latince politia, vatandaşlık, hükümet ve bundan öncesinde de Yunanca polis, şehir sözcüklerine dayanır. Günümüzdeki anlamda 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Yunanca polis sözcüğü başlangıçta site ve şehirleri, şehirdeki devlet ve hükümet faaliyetlerini ve yönetimini ifade etmekteydi. Bu anlamda polis deyimi, sitenin tüm kamu hizmetlerinin karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Türkçe'de polis anlamında sakçı ve kınçal sözcükleri bulunmaktadır. Argo'da polis anlamında aynasız, dev, karabacak, keş, kopçacı vesaire gibi sözcükler bulunmaktadır. Tarih boyunca pek çok medeniyette günümüzdeki polis teşkilatına benzer oluşumlar görülür. Roma İmparatorluğu döneminde İrenark olarak isimlendirilen, törelerin uygulanmasını gözeten, toplumsal disiplini ve haydutların takibatını yapan görevliler bulunmaktaydı. Ancak polis tabiri modern devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Modern anlamda polis teşkilatının ilk örnekleri 1800'lü yıllara doğru ortaya çıkan Londra Deniz Polisi, Glasgow, İskoçya ve Paris polis teşkilatları sayılabilir. 1829 yılında kurulan Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, suçla mücadele yanında önleyici polislik anlayışının ortaya konulduğu ilk polis örgütüdür. Polis tarihi, Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir. Eski Türklerde kamu düzen ve güvenliği işleri subaşılar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzük Katı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir. Bu yasalarda suçların önlenmesi kadar işlenen suçlarda suçluların yakalanmasına da önem verilmiştir. Eski Türklerde polis teşkilatı bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere askeri teşkilat içinde yer almış ve askeri özellikler göstermiştir. Osman Bey Karacahisar'ı ele geçirdiği zaman kentin yönetimini oğlu Orhan Bey'e vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Alp'i de subaşı olarak tayin etmiştir. Bu kişi bugünkü anlamda ilk polis amiridir. Subaşılar barış döneminde savaş için gerekli olan askerleri disipline etmek ve eğitmekle birlikte kentin dirlik ve düzenini de sağlamışlardır. Savaş zamanında ise yetiştirdikleri kıtalara komuta etmişlerdir. Osmanlı'da polis teşkilatı askeri teşkilat kadrosu içinde yer almış, askeri amirler aynı zamanda polis amiri olarak da görev yapmışlardır. Devlet ve ordu teşkilatı zamanla büyümüş, padişahlar bütün yönetsel, askeri ve bunlarla birlikte ülkede kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması işlerini devlet ricali ve halk karşısında kendilerini temsil eden sadrazamlar vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Bu nedenle sadrazamlar bu görevler için özel memurlar, tebdil çuvadarlar kullanmışlardır. Emniyet makamları, sadrazam, yeniçeri ağası, falakacı, cebecibaşı ve cebeciler, kaptanpaşa, topçubaşı ve topçular, bostancıbaşılar, kadı ve böcekçibaşından oluşmuştur. En büyük sorumlu olan yeniçeri ağası, suç işleyenleri falakacılara dövdürmüş ve hapsettirmiştir. Falakacılar, yeniçeri ağasının emri altında falaka taşıyan acemi olanlardan oluşmuştur. Cebecibaşı ve cebeciler, Ayasofya, Kocapaşa ve Ağırkapı taraflarının, Kaptanpaşa, Kasımpaşa ve Galata semtinin, Topçubaşı ve topçular, Tophane semti ile Beyoğlu'nun, Bostancıbaşı ve bostancılar, Üsküdar, Eyüp, Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Ayestebanos'un kamu düzen ve güvenliğini sağlamışlardır. Böcekçibaşılar ise suçluları izleme ve yakalama işleriyle uğraşmışlardır. Ayrıca başkentte sadrazamın, illerde de valilerin emrinde baş tebdil adı verilen istihbarat şefi çalışmıştır. Bu dönemde kadılar da polis görevi yapmaya devam etmiş. Sadrazam ve Yeniçeri ağasından sonra adil, idari ve yerel yönetim işleri yanında İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp kadılıkları, polisiyle işleri, özellikle ahlak zabıtasına ait işlerin yürütülmesinde polis amiri olarak görev yapmışlardır. Taşra'da ise Kapıkulu ve eyalet askerleri iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmuş, şehir ve kasabalarda kollukçular, yasakçılar,
bekçiler, Edirne şehri ve çevresinde Bostancı Ocağı, Halep ve çevresinde Çöl Beyleri polis hizmeti görmüşlerdir. Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasından sonra İstanbul'da Asakiri Muntazamai Hassa, Asakiri Mansure-i Muhammediye isimli ve polisi hizmetlerini de yapmak üzere yeni bir askeri teşkilat kurulmuş. Serasker denilen bu teşkilatın komutanı, iç güvenliğin sağlanmasına ait Yeniçeri Ağası'nın yetkilerine sahip olmuştur. Böylece Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye ve Serasker geçmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü veya Türk Polis Teşkilatı, modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur. 1876 yılında Tanzimat ve İslahat hareketleri çerçevesinde Avrupa'daki örneklere göre bir polis teşkilatı kurulmasına 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra oluşan hükümet programında yer verilmiş ve 1879'da Zaptiye Nezareti kurulmuştur. 2. Meşrutiyet ilanı ile 1908 yılında Fransa ve Almanya'daki polis teşkilatları esas alınarak Osmanlı'daki polis teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 tarihinde çıkarılan İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na dair kanun ile 31 Mart isyanından sonra Zaptiye Nezareti kaldırılarak yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli Emniyet Umumiye Müdürlüğü ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur. General Ali Galip Pasiner, Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne 12 Ağustos 1909 tarihinde tayin edilmiştir. Aynı yıl içinde Avrupa memleketlerinin polis işlerine dair bir inceleme seyahati yapmış ve polisin teşkilatının bugünkü esasını oluşturmuştur. 21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, 2. Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, polisin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir. Mondros Mütakeresinin yapıldığı 1918 tarihinden Milli Polis Teşkilatı'nın kurulduğu 24 Haziran 1920 tarihine kadar bütün yurtta Osmanlı Devleti'nin polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Haziran 1920 tarihinden İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 Şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul'da ve Osmanlı Devleti'ne tabi olarak Türk Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca İstanbul'da, diğeri ise merkezi Ankara'da hızla genişlemiş olan bir bölgede İstanbul hariç misak-ı milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir. 24 Haziran 1920'de Milli Hükümetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuştur. Bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyri sefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik teftiş kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır. Ankara'da Milli Hükümetin Emniye-i Umumiyesi, Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920'de teşkilatlandırılmaya başlanmış. Aynı yıl içinde Naci Bey, 1923 yılında Halit Bey, Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Türk Polis Teşkilatı, halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Daha çok suç olmadan önce önleme işi ön plandadır. Yaklaşık olarak 250 bin personeliyle görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı, sahil ve denizlerde ve Jandarma Teşkilatı, köy ve kırsal alanlarda ile bölge paylaşımı yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde polis görev yapmaktadır. 2005 yılında Türk Polis Teşkilatı'nın 160. kuruluş günü için Görev Başındayız adında bir şarkı yapılmıştır. Şarkıyı Özcan Deniz ve Işın Karaca beraber seslendirmiştir. The Velets grubu da şarkının rap bölümlerinde eşlik etmiştir. Şarkının sözlerini Zeynep Talu yazmış olup müziği ise Feyyaz Kuruş'a aittir. Şarkıya çekilen klipte
Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü yer almıştır. Klibi Oğuzhan Tercan yönetmiş, görüntü yönetmenliğini ise Soykut Turan yapmıştır. Hava çekimleri ise Uğur İçbak tarafından gerçekleştirilmiştir. Erman Toroğlu, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Beyazıt Öztürk, Hülya Avşar, Kadir Çöpdemir, Cem Yılmaz, Ferdi Akarnur, Özgür Ozan, Ebru Gündeş, Alişan, Kenan İmirzalıoğlu, Şafak Sezer gibi ünlü isimler şarkıyı seslendiren Işın Karaca ve The Velets'e eşlik etmiştir. Özcan Deniz klipte yer almamıştır. Klibin sonunda Cem Yılmaz alkolmetre üfleyerek kısa bir espri yapmaktadır. Klipte polis teşkilatı ile ilgili görüntüler bulunmaktadır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.